Herkese merhabalar. Yoğun istek üzerine mantı videomun tarifini tekrar veriyorum. Mantı nasıl yapılır, nasıl kurutulur, nasıl satılır ve kaça satılır püf noktaları ve bilgilerimle size aktaracağım. Siz de emeğe saygı videomu atlamadan ve sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çünkü Instagram'da çok fazla sorular soruluyor ve çok fazla zamanımı harcıyorum. Videoda anlattığım her şey Instagram'da tekrar soruluyor bana. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Birçok kişiden mesaj alıyorum. Artık ben de mantı yapıyorum, satıyorum, sipariş aldım diyor. Çok kişi içli köfte satıyor, sipariş alıyor. Çok gurur duyuyorum. Lütfen siz de emeğe saygı olarak videoma ve kanalıma destek olun. Kanalımı büyütmem için desteklerinize ihtiyacım var. Destek olan herkese teşekkür ediyorum ve tarifimize geçiyoruz. Ve ara sorularınızı da cevaplayacağım arkadaşlar. Mutlaka atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve 1 kilo un üzerinden tarif vereceğim. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi 1 kilo una kaç yumurta konuluyor? 1 kilo una bir tane yumurta konuluyor. Ama yumurtamız küçükse 2 adet de kullanabiliyoruz. 1 kilo una 1 tatlı kaşığı tuz koydum. 1 yumurta koydum. Ve 1,5 su bardağı kadar su koydum. Ben çok böyle sert bir hamur yapmıyorum arkadaşlar. Abla ben çok sert bir hamur yapıp fırınlamak istemiyorum diyorsanız sadece 1 kilo una 1 su bardağı su koymanız yeterlidir. Ama sert hamur çok fazla zaman alıyor, çok fazla zaman kaybı oluyor ve bel fıtığı, boyun fıtığına gerçekten sebep oluyor. Ben yaşadığım için o yüzden bütün püf noktalarını size vermek istiyorum. Siz de yaşamayın diye. Yani pratik kolay bir yolu varken zora kaçmanın manası yok. Çok yumuşak bir hamur da yapmayın arkadaşlar. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi hamurum çok yumuşak bir hamur değil. Çok sert bir hamur da değil. Ara elimi ıslatarak hamurumu toparladım ve iyice yoğurdum. Hamuru çok güzel yoğurmanız gerekiyor. İsterseniz hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz çok yapıyorsanız. Şimdi ben makinede yoğursaydım diyecektiniz keşke elde yoğursaydım bize gösterseydin diyecektiniz. O yüzden elde yoğurdum, size gösterdim ve hamurumu dinlenmeye aldım. Bu arada kıymamı hazırlıyorum. Yarım kilo kıymanın üzerine tuzumu ekledim, karabiber ekledim ve pul biberi ekledim. Kimyon eklemiyoruz arkadaşlar. Kimyon isteğe bağlı ekliyoruz. Ama siz isterseniz kimyonunuzu ekleyebilirsiniz. Ben genelde müşteriler istediği zaman ekliyorum. Her baharat her yemeğe yakışmıyor. Ve mutlaka dana kıyma kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve 2 orta boy soğanımı rendeledim. Suyunu sıktım. Kıymamı ekledim. Ve güzel bir yoğuruyorum. İsteğe bağlı kimyon ve maydanoz eklenebilir. Müşteri istiyorsa ekleyebilirsiniz ama herkes sevmediği için o yüzden onları dikkatli kullanmanız gerekiyor. Satış yapan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Evde kendiniz için yapıyorsanız tabii ki ekleyebilirsiniz. Kıymamı güzel bir toparladıktan sonra buzdolabı poşetine geçiriyorum. Kenara alıyorum. Hava sıcaksa dolapta bekletin hamurunuzu açana kadar. Hava serinse yanınızda durabilir. Ve dinlenen hamurum biraz kendini saldı ve şu an hamurumu açmaya başlıyorum. 2 beze yapacağım. İsterseniz tek beze de açın. Gücünüz yetiyorsa isterseniz 4 beze yapın. Tahtanızın büyüklüğüne göre açacağınız yer büyükse ona göre bezelerinizi ayırın. Ben bugün sadece 2 bezeyle yapacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Hem üçgen mantı yapacağım hem de normal mantı yapacağım. Ve ilk başta bol un döküyorum. Sonrasında hiç dökmüyorum. Bütün yufkamı açana kadar hiç un dökmeden öyle devam ediyorum. Un fazla gelirse kenarlardan ununu alabilirsiniz. Hamurunuz güzel olursa zaten çok fazla un almıyor arkadaşlar. Ve yufkamı açmaya başlıyorum. Kalın bir oklava tercih ederseniz daha rahat olacak.
Bakın şimdi birileri orada yazacak ki hamurun yumuşak olmuş, cıvık olmuş. Cıvık hamur böyle olmaz. Yumuşak, çok yumuşak hamur böyle olmaz. Görüntüde gördüğünüz gibi açması biraz zaman alıyor. Yumuşak olsaydı kendiliğinden salacaktı. Kendiliğinden açılacaktı ve ele yapışır, güzel bir hamur olmazdı. Ben işimi riske atar mıyım? Atmam tabii ki. O yüzden kendi işimi, kendi yaptığımın bütün püf noktalarını size veriyorum. Veriyorum ki herkes ekmek parasını kazansın. Yapmak isteyen herkes yapsın. Yapmak istemeyen, izlemek istemeyen videoyu izlemeyebilir tabii ki. İhtiyacı olan herkes izleyebilir. Ben ince yufka açıyorum arkadaşlar. Su böreği yufkası gibi açıyorum. Yani kalın kalın mantılar yapmıyorum. Siz isterseniz hamurunuz birazcık daha kalıntı olabilir. Normal mantılar biraz daha kalıntı olur. Ama ben alıştığım için böyle ince ince yufkalar açıyorum ve mantım da çok çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Gerçekten şahane oluyor ve fırında daha çabuk kuruyor. Böyle plastik bir aparatım var. Her zaman kullanıyorum. Plastik aparatımla oklavayı koyuyorum üzerine, bir defa çeviriyorum ve kesiyorum. Mantıları küçük yaptığım için bir defa çeviriyorum oklavamı. Eğer siz birazcık daha büyük yaparsanız, piyasada bulunan mantı ölçüsünde yaparsanız 2 defa çevirin oklavayı ve o şekilde kesin. Diğer tarafı da aynı şekilde oklava yardımıyla kesiyorum. Şimdi yeni aparatlar var. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz. Mantı kesme aparatları çıkmış. Onlar da çok güzeldir. Kullanabiliyorsanız, benim elim buna alıştığı için ben oklavayla daha pratik bir şekilde kesiyorum. Ve hepsini kestikten sonra şimdi iç harcını, yani kıymamızı bölüştürüyoruz. Bütün kıymayı yufkanın her tarafına gelecek kadar, yani bütün kestiğimiz karelerin içine koyuyoruz. Çok az koymayın, çok fazla da koymayın, taşmalar olmasın, güzel kapansın diye. Bu işten ekmek yemek istiyorsanız, helal para kazanmak istiyorsanız kıymanız güzel olacak arkadaşlar. Kaliteli bir kıyma kullanın ve mantının içine eşit şekilde dağıtın. Az koymayın, yani malzemeden kaçmayın. Ve diğer çok çok sorulan sorulardan birisi daha, hangi marka un kullanıyorsunuz? Arkadaşlar inanın ki hiç markanın hiçbir önemi yok. Yani mantıda hiçbir önemi yok. En uygun unu alabilirsiniz. Ama kıymanız da tam tersine en kaliteli olması lazım. Çünkü kıyma çok önemli. Un fark etmez. Çünkü unlar genelde hepsi birbirine benziyor. Yok besin değerimiz şuymuş buymuş, inanın hepsi hemen hemen aynıdır. Baklavalarda ve pastalarda farkı vardır unun. Kaliteli un kullanmak gerekiyor ama mantıda çok da önemi yok. Mantının önemli püf noktası kıymadır. Ve diğer bir püf noktası daha veriyorum. En çok sorulardan biri daha bu. Elime yapışıyor abla. Benim hamurum yumuşuyor, elime yapışıyor. Eliniz sıcaktır o zaman arkadaşlar. Bazı insanın eli sıcak olur. Sıcaksa, elinize yapışıyorsa, bakın elinizi kuruyken una batırın ve mantılarınızı kapatın. Görüntüde gördüğünüz gibi elimizi hafif hafif una batırıp mantıyı kapatıyoruz. Ve kapattığımız mantıların üzerine hafif un serpiyoruz. Çok fazla değil, çok hafif un serpiyoruz ve o şekilde kapatıyoruz. Ve elimizi mutlaka sürekli kurutuyoruz, eğer elinize yapışıyorsa. Ve mantılarımı hepsini bu şekilde hazırladım, kapattım. Ve şimdi ben bunları tepsiye koyacağım. Diğerini de açınca hepsini peş peşe fırına vereceğim. Böyle tepsime yağlı kağıt koyuyorum. Dibine yapışmaması için, kolay olması için. Sizin yeriniz varsa, fırında kurutmak istemiyorsanız hamurunuz birazcık daha sert yapın. Ve büyük bir bezin üzerine serin. Orada 2-3 gün kurumasını bekleyin. Ama herkesin evi öyle müsait olmadığı için fırında kurutmanızı tavsiye ederim. Ve şimdi ikinci bir şeklini yapacağım arkadaşlar. Üçgen şeklini yapacağım. Bu diğer mantıya göre birazcık daha büyük kesiyoruz. Daha büyük kestim ve kıymalarımı eşit bir şekilde dağıttım ve bu şekilde üçgen kapatıyorum.
Dediğim gibi tekrar elinize yapışıyorsa elinizi, parmak uçlarınızı hafif una batırabilirsiniz. Bir diğer soru da arkadaşlar, benim hamurum açarken kuruyor, beklerken kuruyor diyen arkadaşlar var. Ya siz cereyan yapan bir yerde kalıyorsunuz, cam pencere kapı açıksa, klima açıksa o kurutabilir. Veya açarken çok fazla un kullanmışsınızdır, o yüzden hamurunuz kuruyabilir. Ve hamurunuz kendi fazla salıyorsa güzel yoğurmamışsınızdır ve bulunduğunuz ortam çok sıcaktır. O yüzden kendini sallıyor. Yani bunlara dikkat edeceksiniz. Eğer bu işi yapacaksanız yeriniz çok sıcak olmayacak. Cereyan yapan bir yer olmayacak. Evet, serin bir yer olacak ama klimanın veya kapıdan, camdan gelen cereyan olmayacak. O kurutuyor hemen. Ve fırınlama işlemine gelince arkadaşlar, bakın ben kuruttum. Ben fırına veriyorum, başında bekliyorum. Başında bekleyeceksiniz arkadaşlar, fırınınız ayarına göre. Sadece suyunu çektiriyoruz. Yani pişirmiyoruz mantıyı, kesinlikle kurutuyoruz arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olun. Fırınınızın yüksek derecesi, hızlı pişirmesi ya da yavaş pişirmesi, bunları hepsine dikkat edin. Sadece suyunu çektirin. Bakın mantılarım pişmedi, sadece kurudular. Sanki dışarıda kurutmuşum gibi kurudular. Eğer fırında kurutmak istemiyorsanız böyle temiz bir bezin üzerine atın. Müsait bir yeriniz varsa serin bir havada, serin bir yerde, temiz bir yerde kurutun. Ama büyük bir işletme değilseniz, böyle evinizde yapacaksanız, bütün püf noktalarını size verdim. Artık ister uyarsınız ister uymazsınız, o size kalmış. Ve ben hepsini bu şekilde fırınladım. 2 çeşidini yaptım size göstermek için. Ve bezin üstüne koyuyorum. Soğumasını bekliyorum. Şu anda dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Hava çok soğuk. Hemen zaten yarım saatte kuruyacak. Bakın. Dışarı gerçekten çok soğuk. Lapa lapa kar yağıyor. Şöyle dışarıyı da göstermek istedim size. Tabii video çektiğimiz aynı gün paylaşmıyoruz. Mutlaka birkaç gün geçtikten sonra paylaşıyoruz. Onun için ben bu videoyu paylaştığımda karlar çoktan bitmiş olacak. Ve mantıların bu şekilde kurudu. Pencereyi açınca çabucak kurudu. Ve şimdi size nasıl paketleyeceğinizi, nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Ve yine tekrar en çok sorulan sorulardan bir tanesi, mantıyı şehir dışına nasıl gönderebilirim? Şehir dışına gönderecekseniz, uçakla kendiniz gidecekseniz veya biri gidecekse bu şekilde paketleyip götürebilirsiniz. Ama kargoyla gönderecekseniz mutlaka vakumlayın arkadaşlar. Bu işi yapıyorsanız tam iyi yapın. Çünkü içinde et olduğu için, gıda olduğu için bunlar bozulmaya müsait. O yüzden o riske girmeyin. Tavsiye etmem. Ama vakumlayacaksanız, şirketleşmişseniz, iş yeriniz varsa mutlaka vakumlayın veya kendinize güzel bir vakum makinesi alıp vakumlayıp öyle gönderin. Ben şimdi size şehir içine nasıl paketleyeceğinize ya da kendiniz götüreceğiniz yerlere nasıl götüreceğinizi sadece gösteriyorum. Bu şekilde 2 şekilde paketliyorum. Birazını buzdolabı poşetlerine koydum, birazını kutulara koydum. Mutlaka üzerine etiket yapıştırın ki karışmasın birbirine. Mesela tuzluysa tuzlu, tuzsuzsa tuzlu yazın. Yarım kiloysa yarım kilo yazın. 1 kiloysa 1 kilo yazın. Hiçbiri birbirine karışmasın. Yani gramajına, baharatına, kilosuna göre mutlaka paketleyin ve kişilerin ismini, hangi müşteriniz kimin istemişse onların ismini üzerine yazın mutlaka. Kafanız karışmasın, birbirine karışmasın arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan bir tanesi daha, buzdolabında bekletebilir miyiz? Buzdolabının alt kısmında bir hafta bekleyebilir. Daha fazla bekleyemez. Ama derin dondurucuda 6 ayda kalabilir. Hiçbir şey olmaz. Şöyle gösterdiğim gibi o kenarından ayırdım. Hamurları da kenara ayırıyorum. Onu çorbalarda kullanabiliriz. Veya boş mantı olarak da haşlayıp tüketebilirsiniz. Bütün püf noktalarını verdiğimi düşünüyorum. Benim de sizden bir ricam olacak. Kanalımı büyütmem için bana yardımcı olun. Videomu beğendiyseniz paylaşın, kaydedin
Ve lütfen paylaştığım her videoma destek olun. Her paylaştığım videoya destek olursanız kanalım bu şekilde büyümüş olacak. Birçok kişiye ulaşmış olacağım. Bütün paylaştığım tarifler gerçekten genelde hep orijinal tarifler paylaşıyorum. Birçok insana dokunduğumu düşünüyorum. Ve çok gurur duyuyorum, çok seviniyorum. Siz de beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Ve geldik fiyat kısmına. Fiyat kısmını şöyle ayarlıyoruz. Ya malzemelerimizi 3'e çarpıp el emeğimizi koyuyoruz. Ya da kıymanın kilosu ne kadarsa, sizin bulunduğunuz memlekette kıyma ne kadarsa o kadara satıyoruz. Çünkü maalesef mantı çok kilo artan bir şey değil. Ben kuruttuktan sonra tartıyoruz. O yüzden kıymanın kilosu ne kadarsa o kadar. Yani 100 liraya kıyma aldım, 100 liraya satıyorum. Şu anda mantının kilosu 100 liradan aşağı veremezsiniz. Daha altında kurtarmıyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum ve hepinize kolaylıklar gelsin inşallah.